Evet, EA Sports Game diyoruz ve FC Mobile'a bugün, daha doğrusu aynen bugün sabahı diyelim. Yani gece 1'de eee, oyun bakıma alınmıştı ve oyun çıktı efendim. Tabii ki de ben geç çekiyorum videoyu. Ama şöyle bir bakacağız. Türkçe spiker geldi biliyorsunuz. Bir Türkçe spiker maçı oynamak istiyorum duymak için. Güzel olacağını düşünüyorum. Hemen böyle bir arayüz geldi. Gördüğünüz üzere her şey değişmiş durumda. Arma diye bir şey eklenmiş yeni. Oradan Arma da güç falan takımımızın gücünü yükseltebiliyor musunuz Arma ile birlikte? Çok detayını bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Türkçe spikeri eklemek isteyen arkadaşlar için yukarıda gördüğünüz gibi ayar tuşuna, sağ üstteki ayar tuşuna basıyorsunuz. Buradan hemen maç ve anlatım sesine geldiğinizde burada gördüğünüz gibi maç anlatımının e, spiker sesleri var. Türkçe spikerde 594 MB şeklinde zaten tikli şekilde görüyorsunuz. Ben indirdiğim için Özkan Öztürk ve Ertem Şener anlatıyorlar ve bir de stadyum atmosferini indirdim. Bu şekilde size de göstermiş olayım nereden indireceğinizi görmüş olun, bilmeyen arkadaşlar için aktarmak istedim. Evet, şimdi mağazaya geleceğiz. Bir mağazaya bakacağız. Mağazada tabii ki de e, paketler yenilendi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Onları da şöyle göz atmanızı istiyorum. Ben çok oynadığım söylenmez. Arada sırada açıp oynarım. Bu zaten benim gerçek hesabım değil. Yan hesap şeklinde oynadığım bir hesap ve gördüğünüz üzere hani bir şeyler değişmiş mi diyerekten fiyat listesinde size göstereyim. Cevherler var. Gene aynı şeklinde devam ediyor. Hemen takaslara giriyoruz. İkinci yıl dönümünde takaslarda fiş lig takası var. Buradan e, benim var mı bilmiyorum. Varsa belki şuradan cevherler alabilirim. Cevher. Hayır, yokmuş. Yoksa çıkabiliriz geri. Kulüp görevi var. Turnuva var. Ögeler var. Beceri hareketleri var ve Santra var. Santra'ya geldiğimizde de gördüğünüz üzere 200 cevhere 13 oyuncudan birini kazanırsınız. Her ödül yalnızca bir kez alınabilir diyor. Kopyası yokmuş. Hani açtığınız 13 oyuncuda kopya gelmeyecek. 13 tane oyuncuya sahip olacaksınız. Burada daha fazla oyuncu var mı? Zaten 4 aynen 8, 12, 13. 13 tane de açma hakkımız var. Cevherler aktarılmış sanırım. Cevherler benim 11.762 duruyor hala. Gerçi çok dikkat etmedim herhalde. Böyleyle 11.762 idi. Cevherler gitmemiş. Ben bunu düşünüyordum. Yeni sezon geldiğinde o cevherler gidecek mi, harcamamıştım diyordum. Herhalde geçmiş direkt oyuna. 200'lük diyerekten hemen sizlerle birlikte de Santra'da açmış olalım. Bakalım hangi oyuncu bize gelecek efendim. Rooney geldi. 80 bin değerindeki Rooney'i aldık. Hemen 12 tane kalan hakkımızda hızlı hızlı açmak istiyorum. İnşallah sesimde de bir sıkıntı yoktur. 91 binlik Bellingham geldi. Bellingham'ı da aldık efendim. Bende Bellingham falan vardı gerçi. Buradan Beckham Bayer geldi efendim. Hemen 13 oyuncu varsa onların dışında tüm oyuncu, o zaman 13 oyuncunun gelmesi lazım mantıken diye düşünüyorum. Kaka Leite geldi. Kaka Leite'yi de aldık efendim. Bu arada Santra olarak oradan da habire bir level atlıyoruz. FC 26'nın görüntüsünü güzel yapmışlar. Hoş bir tasarım var. Maradona geldi efendim. Hemen 100 binlik. Sonrasında hemen açıyoruz. Açmaya devam ediyoruz. Bir de maç ise anlatacağım. Barcola. Maça da gireceğiz. Orada bir susacağım. Türkçe spikeri duymanızı istiyorum. Ben de duyacağım Türkçe spikeri. Hemen şöyle bir yandan da sizlerle birlikte paket açılımlarını da yapmış olalım. 200'e bunu açmadıysanız buraya gelerek açın. Gerçekten de kadronuzu, hele benim gibi yeni başladıysanız böyle bir kadronuza böyle oyuncular gayet iyi iş yapar. Ben çok oynamıyorum açık konuşmak gerekirse. Çok oynamadığım için de hani nasıl bir oynanışı var, nasıl şöyle böyle çok dikkat etmedim. Yenilikte de 26'da değişmiş mi onu bile bilmiyorum. Son 3'ü açacağız efendim. Ben kendi gerçek kadromda açtığımda Ronaldo, Maradona falan gelmişti. Ronaldo gelmedi sanırım, Brezilyalı Ronaldo. Orada Santra'da max yaptık ve Ronaldo derken de Ronaldo geldi efendim.
Son açıyoruz. Zaten 13 tane oyuncu varsa şayet hepsini açtık. Değil mi? Palmer. Bakayım. Palmer. Musiala da geldi. Barcola geldi. Ronaldo. Tamam, 13 tane oyuncuyu aldım ben burada. Kafu çıktı mı? Kafu da çıktı herhalde. Evet, herhalde hepsi çıktı. Ben Kafu'yu dikkat etmedim. Çıktı herhalde büyük ihtimalle. Zaten 13 tanesi açılmıştır yani. Burada öne çıkanlar, gümüş topladıysanız, gümüşünüz varsa şöyle de göstermiş oldum efendim. Oynaya geleceğim ve burada arkadaşa karşı var. Canlı etkinlikler var. Günlükler var. Şu anda devre dışı diyor. Karşı atak falan devre dışıymış şu an. Bilmiyorum. Açıktı. Ben bir sabah aldığımda da açıktı, bir girip baktığımda. Kendi kadromda baktığımda. Şimdi futbol merkezine geldiğimizde futbol merkezinde de Barcola burada veriyor. Zaten Barcola biraz önce bize çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle al diyelim. Barcola'yı da almış durumdayız. Şöyle sesimi yükselteceğim. Şu an niye burada sesleri kıstım? Çünkü efendim burada maç var. Hazır maça da girebiliriz herhalde, değil mi? Hangisini seçersek takasa gitmiş. Şurada maç yap var. İyi, direkt maça yapalım. Hem duymuş oluruz. Bu maçları oynayabiliyor mu şu an? Tık 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 geçtim ben ama. Atletico Real varmış. Newcastle United Arsenal varmış. New York Red Bulls. New York City var. MLS maçları var. Toronto Inter Miami var. Atletico Real Newcastle Arsenal'da güzel akış. Biz istersen Atletico Real oynayalım. Real seçelim. Arda Güler'i oynatmış oluruz. Hem de sesini duymuş oluruz. Acemi, amatör, profesyonel var. Profesyonelde deneyelim. Profesyonelde deneyelim. Çok oynamıyorum ama zorlanabilir miyim onu da bilmiyorum. Belki zorlanabilirim. Bilgisayarda oynadığım gibi olmuyor tabii ki de. Şimdi susacağım ve Türkçe spikeri duyacağız. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Direkt ikinci yarıda başlattı. Atletico Madrid rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Bu öne geçme şansı. Ben çok kötüyüm. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Mbappe. Arda Güler oyunda yok bu arada ilk Ani oyunda. bir atak fırsatı. Karşı ve kurtarıştan sonra direğe çarpıyor. Valverde. Mbappe yakın mesafede. Yan avraktan muhteşem bir kurtarış. Almada. Ve Julian Alvarez. Almada. Julian Alvarez golünü atacak gibi. Ve maçın ilk golü geliyor. Golü yedik. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Santral oyun tekrar başlıyor. Real Madrid bir gol geriden gelmeye çalışacak. Bu pas geçmiyor ve atak sona eriyor. Rodrigo. Jude Bellingham. Atletico Madrid şimdi topu kapıyor. Real Madrid şimdi topu kapıyor. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Giuliano topu sürmek için iyi bir fırsat yakaladı. Giuliano şutunu çekerse büyük tehlike. Çok kritik bir müdahale.
tehlike yaratabilir. Beraberlik golü olabilir. Ve top oynalarında kaldı. Carvajal. Real Madrid son anlarda skora dengeyi getirmeye çalışıyor. Pozisyon aldı ve topu uzaklaştırdı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 5 dakika kaldı. Tchouaméni, Jude Bellingham ve Vinicius Junior topu aldı. Ve Tchouaméni. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Real Madrid bugünkü maçta galibiyeti başarıyor. Bugün aslında iyi bir mücadele verdiler fakat bir gol farkla kaybettiler. Hatalarını gözden geçirerek yollarına devam edecekler. Evet, Türkçe spikeri duymuş olduk. Ben tabii ki de çok oynamadığım için ve hakim olmadığım için tabii ki de kötü maç çıkarttım. Demek ki bu profesyonelde oynayamıyorum. Benim amacım zaten burada maçı kazanmak değil. İlk FC26'ya bakışı göstermek istedim mobilin. Türkçe spikeri duyalım diyerekten bunu gösterdim. Ve güzel olmuş bence Türkçe spiker. En azından hiç olmamasından daha iyi. İngilizce spikere alışkın olduğunuz için hani İngilizce spiker daha akıcı anlatıyor gibi geliyor size. Ama aynı şekilde İngilizce'de, Türkçe'de aynı şekilde yani bir farklılık yok efendim. Bunu da söylemek istiyorum. Çok böyle şey diyorsunuz mesela. Ben daha önceden yama falan yapıyordum PES FIFA'ya. Hani Türkçe spikerler çok böyle yapay zeka ile yapılmış gibi diyorsunuz ama o şekilde değil gençler. Bunu da söyleyeyim. Tabii ki de binlerce dosya oldukları için ki Türkçe spikerleri seslendirenler de hani biz maçı bakarak, oyuna bakarak anlatmadık. Sadece bize metin var. O metni biz dönüştürerek kendi bir şeyimizi katarak dönüştürmeye çalıştık dediler. Boş bir odada seslendirdik dediler ki bence de gayet iyi olmuş. Türkçe spiker dediğim gibi çok dosya olduğu için ve oyunun kendisinden kaynaklı bir şey olduğu için de bir anda siz gole giderken ya da maçın açısını anlatırken bir anda sonra gol olduysa bir anda oradaki ses kesilip gol diyebiliyor. O tabii gol sesinde birden çok varyasyonu var. Birden fazla ses kaydı var. O da tabii ki de oyunun kendisinden kaynaklı. Gerçek bir şekilde maç anlatımını zaten yapamazlar. Hiçbir oyun bunun spikerini yapamaz. İngilizce'de geçerli. Bu Türkçe spiker için de geçerli. Bu yüzden bence güzel olmuş. Türkçe spikerin gelmesi. Hiç olmamasından bence gayet iyi Türkçe spikerin olması. Ben beğendim ve güzel olmuş. Böyle de devam ederler inşallah FC diyorum. Şimdi ben size bunları anlatırken arma olayını anlattı. Siz görmüşsünüzdür. Armalar gelmiş ve armayı koyduğumuzda da takımın gücü yükseldi işte. Artı 3 falan verdi. Görmüşsünüzdür zaten. Şöyle bir kadrom olmuştu benim. Ronaldinho'yu çok sevdiğim Ronaldinho'yu koymuştum oraya. İşte otomatik kur diyerekten yeni bir kadro kurulmuş. Oldu 105'e çıktım bari 103'tüm. Schmeichel gelmiş. Bari Schmeichel'a da verilebilir. 108'lik Burki varmış bende. Burki'nin olduğunu bile bilmiyorum. Manuel Akanji var. Maradona'mız var sağ kanatta. Son var. Bu son gelen şeylerle de daha iyi oldu. Roberto Carlos çıkartmıştım. O böyle şeyler verilmişti. Roberto Carlos çıkmıştı. O da iyi oldu. Ben şeyi de oynatmak istiyorum aslında ya. Ben Ronaldinho aşığıyım. Ronaldinho benim için gerçekten de harika bir isim. Harika bir oyuncu. Bunu da söyleyeyim. Ronaldinho'yu çok severim. Ronaldinho'yu oynatmak istiyorum ama kimin yerine koyalım? Bu şeyin yerine koydum. Ronaldinho'yu koyduğumda maalesef düşüyor. O zaman yapacak bir şeyim yok. Ronaldo. İki stoperimiz var. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Ben hatta burada en düşük yüzlük şey var. Ronaldinho'yu almaya çalışacağım gene. Ronaldinho'dan vazgeçemiyorum. Şu daire çıkarsam acaba diyorum. Yok. Yine de sıkıntı yüksek. Bu şekilde bir kadrodu. Tamam o zaman. Zaten MO varmış. Palmer'la Kaka
Kaka daha iyidir herhalde. Kaka'yı oraya alalım. Ronaldo'ya 105 basarsak Rooney'den daha iyi ama şu an kötü durumda Ronaldo iyidir. Ben yine oynatırım. Eğer şey yaparsak belki videolarını çekebilirim bilmiyorum da. Belki çekip aktarabilirim yine. Madem yedekleri yine alalım. Kimi alalım? Ben Ronaldo'ya da basarsam 100 falan olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Barcola varmış. 104'lük Barcola'yı da o zaman şuraya atayım ben. 104'lük koyabiliyorsak. MD oynayan yok. MO'muz mu yok? MO'muz yok sanırım. Orada da MO oynayacak Fred var. Fred'i de şöyle alalım. Tamam. 106 şeklinde oldu. Akanji ile şöyle değiştireyim. Ben şuralara çok dikkat ederim gençler. Şöyle hani oyuncu mevkilerine dikkat ederim. Sağ kanat, sol kanat şeklinde bu şekilde bir tablo oluşmuş oldu. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Olabildiğince FC 26 Mobile'i size anlatmaya çalıştım. Tabii ki çok oynamadığım için oyunlara çok hakim değilim ama gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım. Güzel olmuş Türkçe spiker yeniden tekrar güzel olduğunu dile getiriyorum. Belki ilerleyen zamanlarda yine bu kadroyla da çekebilirim. Belki diğer gerçek hesabımda da çekebilirim. Bu kadar olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.